Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda yapmış olduğumuz çantamızın cüzdanını yaptık. Tek başına da kullanılabilecek büyüklükte oldu. Çok da şık ve güzel oldu. Siz nasıl buldunuz? Evet, hazırsak başlayalım. Kağıt ipi kullandım. Bismillahirrahmanirrahim. İlmeğimizi yapıyoruz. Ve 39 tane zincir çekiyoruz. Ve sonrasında ilk zincirden başlayıp sık iğne yapıyoruz. Tamamını sık iğne ile öreceğiz. Son zincirdeyim. Oraya da bir tane sık iğne yapıp bir tane zincir çekip dönüyorum ve tekrar sık iğne yapıyorum. Evet, bu şekilde üst üste 12 sıra sık iğne öreceğim. On iki sırayı tamamladım. Şimdi 4 zincir çekiyorum. Ve ipi tığa dolayıp bir tane gözenek boş bırakıp ikincisine bir trabzan yapıyorum. Sonrasında 2 zincir çekiyorum. Aynı yere ipi dolayıp trabzan yapacağım. 2 ipini çekiyorum. Sonrasını bırakıyorum. Tekrar doluyorum. 2 gözenek boş bırakıp üçüncüye tekrar trabzan yapıyorum. Yarım çekiyorum. Tığın üzerinde kalan 3 ipi birden çekiyorum. Evet, bu şekilde. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 2 zincirden sonra hep aynı yere batıyorum. Evet, şuraya bir trabzan yaptığım yere batıyorum. Yarım çekiyorum. Tekrar ipi dolayıp üçüncü gözeneğe bir trabzan daha yapacağım. Yarım çekiyorum ve kalanları beraber çekiyorum. Sıranın sonu 2 tane zincir çekiyorum ve bitirişi de V ile yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Son gözeneğe bir trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum ve sık iğne sırası. Trabzanın tepesine bir tane, zincir boşluğuna bir tane,
Yine trabzanın tepesine bir tane, V'lerin içine 2 tane sık iğne yapıyorum. Tepelere bir tane, V'lerin içine 2 tane. Sık iğnenin sonundayım. Trabzanın üzerine, V'yi oluşturan trabzanın üzerine bir sık iğne ve şu sondaki kenardaki zincir boşluğuna bir tane sık iğne yapıyorum. 4 zincir çekip dönüyorum. İlk sırada V yaptık. İkinci sırada üçgen yapacağız. V'leri üçgenle kapatacağız. Bir boşluk bırakıyorum. İkinci boşluğa bir trabzan yapıyorum. Yarım çekiyorum. 1, 2, 3. gözüne tekrar bir trabzan yapıyorum. Yarım çekiyorum ve kalan 3 ipi birlikte çekiyorum. Tekrar 2 zincir, 2 zincirden sonra aynı yere. Bir trabzan, yarım çekiyorum, ipi doluyorum. 1, 2, 3. gözene bir trabzan daha, yarım çekiyorum ve kalanı kapatıyorum. Bu sırayı da bu şekilde yapacağız. Zaten tamamı bu 2 sıradan oluşuyor. Bir sıra bu şekilde örüp cüzdanımızın boyunu tamamlayacağız. Bir sıramızı tamamladık. Sık iğne ile tamamladık. 11. sıranın üstünü sık iğne ile tamamladık. Aralarda yaptığımız gibi. Buradan ipimi kesiyorum. Ve sık iğnelerin tersi bana bakacak şekilde çantamı çevirip ipi kestiğim yeri sağ tarafıma alaraktan son gözenekten ilmeği alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim. Şuraya sık iğnenin altında trabzanla oluşmuş bir boşluk var. Bir gözenek var. Oraya tığımı batırıp bir sık iğne yapıyorum. Ve bu trabzanla oluşmuş boşlukların içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Sık iğneye 2 tane trabzan yapıyorum. Bir tanesi şuraya, bir tanesi de hemen altta trabzanla sık iğne arasında oluşmuş bir gözenek. Birini de oraya. Tekrar boşluklara 2 tane. Trabzan boşluklarına 2 tane. Sık iğneye 2 tane. Tamamını bu şekilde örüyorum. Bu kenarı ördüm. Şimdi dönüş alacağım. Onun için son gözene 2 tane sık iğne yapacağım. Şuraya
Dönüşüm rahat olsun diye 2 tane sık iğne yapacağım, toplanmasın. Bir tane daha, 2 ve sonrasını her gözüne birer tane sık iğne yaparak bu şekilde tamamlayacağım. Öteki köşede de aynı şeyi yapacağım. Şimdi zincirlerle oluşmuş boşlukların olduğu kenardayım. Burada zincirlerin oluşturduğu boşluklara 3'er tane sık iğne yapıyorum. Sık iğne ile örülmüş sıraya bir tane sık iğne yapıyorum. Şuraya bir tane yapıyorum. Zincir boşluğuna 3 tane. İki, 3 ve sık iğne sırasına bir tane. Bu kenarı bu şekilde öreceğim. Şu köşeye de aynı şekilde 2 tane sık iğne yapıp döneceğim ve sık iğnelerin üzerini sık iğne ile tamamlayıp başlangıç noktama geleceğim. Evet, bu şekilde burada bitiriyorum. İpimi kesip gizliyorum. Şu sık iğne parçası gibi bir parça daha var elimde. Bunu da 36 zincir çekerek 10 sıra sık iğne ördüm ve son sırayı ipimi kesmeden etrafından fır döndüm. Şimdi etrafından dönüş aldım, o sık iğneler bana bakacak şekilde, düz yüzü bana bakacak şekilde şu sık iğne ördüğüm yerin üzerine dikeceğim. Dikmeden önce çıt çıtını dikiyorum. Ondan sonra da parçayı cüzdana dikeceğim. Bu şekilde diktim. Aslında araya da bir dikiş attım ama orayı atlamışım. Sonradan diktim. Siz de isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Evet, 5 sıra bırakıyorum kapak yapmak için. Bu şekilde ayarlıyorum. Daha dikmedim. Öncesinde dikişten önce astarımı yapacağım. Şu şekilde dikdörtgen bir astar kesiyorum. Ve bunu sık iğnelerin altından dört kenarında dikeceğim. Evet, bu şekilde. Şimdi çıt çıtımızın yerini ayarlayalım denk gelmesi için. Şöyle çiziyorum. Çizdiğim yerden çıt çıtı sabitleyip dışarıdan görünmemesi için de şöyle küçük bir motif yaptım. Onu da üstüne yapıştıracağım. Şimdi kenar dikişlerini göstereceğim. Evet, ilmek yapıyorum. Gözeneklerden tığ geçirip örgü dikişi yapacağım. Evet, tığ bu şekilde her iki parçanın da gözeneklerinden, zincir gibi görünen yerlerden geçirip ilmeği alıyorum. Aldım. İkinci gözeneklerden tığ geçiriyorum, ipi çekiyorum ve ipten de çekiyorum. Tekrar
Sıradaki gözeneklerden tığ geçiriyorum. İpi alıyorum ve bu şekilde çekiyorum. Aldığım ipi ilmekten de geçirerekten ilmek bir tarafta, diğer ip öbür tarafta kalacak şekilde bırakıyorum. İpi çekiyorum ve ilmekten de geçiriyorum. Tekrar gözeneklerden tığ geçiriyorum. İpi alıyorum ve ilmekten de geçiriyorum. Tekrar evet, bu şekilde. Bu tarafa alttan başlayacağım ki zincir gibi görünen, dikişin zincir gibi görünen yüzü dışa gelsin. Bu tarafı bitirdik. Öbür tarafa alttan başlayacağız. Evet, burayı da alttan başlayacağız. Şimdi askısını öreceğiz. Onun için 4 katlı yaptım ipimi. İpimi 4 kat yaptım. Bu şekilde ilmek alıyorum. Ve tığımı çekip ilmeğin tersinden bu şekilde diğer ipi alıyorum. Diğer ipi alıp ilmek yapıyorum. Tekrar tığımı çekiyorum. Tersinden batırıp öteki iple zincir yapıyorum. Tekrar tığ çekiyorum. Tersinden batırıp öteki iple zincir yapıyorum. Bu şekilde öreceğim. Hep aynı yöne çevirmeniz gerekiyor. Şekli bozulmasın. Bu şekilde birleştireceğim.
Kestiğim ipleri bu şekilde gizliyorum. Videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.